Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Geçenlerde bir podcast dinledim. Podcast, şu an yaşadığım ülke olan Belçika'nın dünyada hangi konularda ilk olduğu ile alakalıydı. Bu podcast sayesinde şu an öğrenmekte olduğum Flemenkçe dilinin konuşulduğu Belçika ile alakalı kültürel bilgiler de edinmiş oldum. Ben her zaman dinleyicilerime şunu söylüyorum. Bir dili öğreniyorsanız o dilin kültürünü de bilmelisiniz. Bu konu benim için çok önemli. Bu yüzden Türkçe öğrenen siz dinleyicilerim için benzer bir içerik hazırlamak istedim. Türkler dünya tarihinde hangi konularda ilk olmuş? Bunu merak ediyorsanız ve dinlemeye hazırsanız yaklaşık 10 dakikalık bu yolculukta bana eşlik edebilirsiniz. Bugün sizlere toplam 10 adet konudan bahsedeceğim. İlk konumuz kadınlarla alakalı. Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye 1934 yılında kadınlara bu hakkı tanımıştır. Fransa'dan bile önce. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından alınmıştır. Bu arada size küçük bir bilgi vereyim. Bir sonraki podcast yani 100. bölüm Atatürk hakkında olacak. İkinci olarak bahsedeceğim konu ise sağlık alanında. Belki aranızdan bazıları Türk ve İran kökenli olan İbn Sina'yı duymuşsunuzdur bile. Tıbbın babası olarak bilinen İbn Sina, dünyada ilk tıp ansiklopedisini yazan kişi olarak bilinir. Bu eser 700 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Bu eser hastalıkların tanı, tedavi ve ilaç bilgilerini sistematik olarak sunan ilk tıp ansiklopedisidir. Kan dolaşımı, beyin işlevleri ve bulaşıcı hastalıklar konusunda çığır açıcı bilgiler içerir. Tıbbi etik ve psikolojiye değer veren ilk kapsamlı eserlerden biri olarak kabul edilir. Devam edelim. Dünyanın ilk sivil havacılık teşkilatlarından biri Türk Tayyare Cemiyeti'dir. 1925'te kurulan bu cemiyet, bugünkü Türk Hava Kurumu, halkı sivil havacılık konusunda bilinçlendiren ve uçuş eğitimi veren ilk kurumlardandır. Dördüncü konumuz ise ilk modern gökbilim haritasını çizen Ulu Bey ile alakalı. Timur'un torunu olan Ulu Bey, Semerkant'ta kurduğu rasathanede gökyüzünü incelemiş ve miladi 15. yüzyılda dünyanın en doğru yıldız kataloğunu hazırlamıştır. Onun hazırladığı Ziki Ulu Bey adlı eser Avrupa'da asırlarca kaynak olarak kullanılmıştır. Şimdi ise sırada yine sağlık ile alakalı bir ilkimiz var. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin, Pasteur'den yaklaşık 400 sene önce hastalıklar gözle görülemeyen canlılar yoluyla bulaşır fikrini savunmuştur. Maddetül Hayat adlı eserinde mikropların doğası ve bulaşıcılığı hakkında bilgiler vermiştir. Sona yaklaşırken tarihi ve turistik yerler ile alakalı bilgilerden bahsetmek istiyorum. İnsanlık tarihinde ilk ibadet yeri olarak kabul edilen bir yer var listemizin 6. sırasında. Dünyanın bilinen en eski tapınağı olan Göbekli Tepe, Şanlıurfa ilinin sınırları içerisinde yer alıyor.
milattan önce 9600 yılına tarihleniyor. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Bu arada Göbekli Tepe hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız daha önce yaptığım 27. podcast'te dinleyebilirsiniz. Şimdi ise listenin 7. sırasında Bergama var. Bergama'da milattan önce 4. yüzyılda dünyanın ilk psikiyatri hastanesi kuruldu. O dönemler müzik, su sesi ve tiyatro ile terapi yapılırdı. Burası günümüz psikoterapinin atası sayılır. Tabi bu konuda ilginizi çekiyorsa bir başka podcast olan 31. podcast'i dinleyebilirsiniz. Şimdi ise benim için çok özel ve önemli bir yere sahip olan bir başka yer var sırada. Dünyanın ilk yeraltı şehirlerinin yer aldığı Kapadokya listemizin 8. sırasında. İlk organize yeraltı yaşam alanları burada kuruldu. Derinkuyu ve Kaymaklı gibi şehirler binlerce kişiyi barındırabilecek kapasitede. Benim de seneler önce balayı için gittiğim bir şehir olan Kapadokya'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Gitmişken eğer yükseklik korkunuz yok ise balon turunu da mutlaka deneyimlemelisiniz. Tahmin edeceğiniz üzere daha önce Kapadokya hakkında detaylı bir podcast yapmıştım. Merak edenler 13. podcast'i dinleyebilirsiniz. Listemizin son 2 sırasını ise Türk mutfağına ayırdım. 9. sırada dünyanın ilk et kurutma ve baharatlama yöntemi olan pastırma var. Kayseri'nin meşhur pastırması özel baharat ve kurutma yöntemiyle hazırlanır. Antik Türkler döneminden beri yapılan bir saklama yöntemidir. Eğer bir gün fırsatınız olursa bu lezzeti mutlaka deneyin derim. Son sırada yani 10. sırada ise dünyanın ilk hazır çorbası olan tarhana var. Kurutulmuş yoğurt, domates, un ve baharat karışımı ile yapılır. İlk fermente çorba tozu olarak kabul edilir. Yüzyıllardır kışın tüketilmek üzere yazın hazırlanır. Modern hazır çorba kavramının atası olarak kabul edilir. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin dünyada ilk olma özelliği taşıyan bazı önemli başarılarını, görülecek yerlerini ve lezzetlerini konuştuk. Umarım bu bilgiler hem Türkçe öğrenmenize hem de Türk kültürünü daha iyi tanımanıza katkı sağlamıştır. Peki sizin en çok ilginizi çeken konu hangisiydi acaba? Ya da sizin ülkenizden dünyada bir ilki başarmış bir örnek var mı acaba? İşte şimdi bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.